Herkese merhaba. Bu hafta kendinize kaç defa hiç zamanım yok dediniz? Belki işe yetişirken, belki bir arkadaşınızı aramayı ertelerken, belki de uzun süredir yapmayı düşündüğünüz bir şeyi yeniden ötelediğinizde. Zamanın sürekli elimizden kayıyormuş hissi modern hayatın ortak duygusu haline geldi. İşte tam da bu nedenle Michael Ende'nin 1973'te yazdığı Momo bugün belki de yazıldığı dönemden çok daha fazla bize sesleniyor. Çünkü Momo yalnızca bir çocuk kitabı değil, hızlanmış dünyada zamanın nasıl çalındığını, nasıl anlamını yitirdiğini ve nasıl geri kazanılabileceğini masalsı bir dille anlatan bir toplumsal eleştiri. Kısaca kitabı özetlersem, Momo bir amfiteyatronun kalıntılarında yaşayan ve insanları gerçekten dinleme yeteneğiyle çevresine ışık saçan küçük bir kızdır. Ancak kasabaya bir gün gri adamlar gelir. Bu gizemli figürler insanları zaman tasarrufu yapmaya ikna eder. Oysa bu tasarruf onların yaşam enerjisini çalan bir tuzaktır. Zamanı biriktirdiklerini sanan insanlar giderek daha hızlı, daha mekanik ve giderek daha mutsuz hale gelir. Momo bu değişikliğin farkına varır ve gri adamların düzenini bozmak için harekete geçer. Zamanın gerçek sahibi Hora Usta ve kaplumbağa Cassiopeia ile birlikte insanların çalınan zamanını geri almaya çalışır. Sonunda insanlar yeniden yavaşlamayı, anı yaşamayı ve birbirlerini gerçekten duymayı hatırlar. Tam burada Harmut Rosa'nın sosyal hızlanma teorisi Momo'nun dünyasını günümüze bağlamak için güçlü bir anahtar sunuyor. Rosa'ya göre geç modern toplumun temel sorunu hayatın her alanını kapsayan çok katmanlı bir hızlanma, teknolojik hızlanma, toplumsal değişimlerin hızlanması ve bireysel yaşam temposunun hızlanması. Bu üçü birlikte insanın dünyayla kurduğu ilişkiyi süreksiz, yüzeysel ve baskılayıcı hale getiriyor. Sürekli daha hızlı çalışmak, daha çok içerik tüketmek, daha çok iletişimde kalmak zorundaymışız gibi hissetmemizin nedeni tam da bu yapısal hızlanma döngüsü. Rosa bunun karşısına rezonans adını verdiği bir kavram koyuyor. Dünyayla karşılıklı bir ilişki kurabilmek, bir şeye gerçekten temas edebilmek, dokunduğunda geri dönüş alabilmek, bir başka deyişle yaşadığın dünyanın sana yankı vermesi. Günlük hayatın baskısı altında tam da bunu kaybediyoruz. Bir şeye bağlanma, dikkat verme, anlam üretme ve bir deneyimin bize gerçekten dokunmasına izin verme kapasitesini. Momo'nun insanları gerçekten dinleyebilme yeteneği işte bu rezonansın masalsı bir metaforu. Gri adamların çaldığı şey yalnızca zaman değil, insanın dünyayla kurduğu bu karşılıklı ilişki, yani rezonansın kendisi. Zamanı hızlandırdıkça ilişkiyi yitiriyoruz. Zamanı tasarruf ettikçe anlamı kaçırıyoruz. Bu bölümde Momo'nun anlattığı masalsı dünyadan günümüze bakacağız. Sürekli düzenlemeye, planlamaya, kontrol etmeye çalıştığımız zamanın neden elimizden akıp gittiğini, hızlandırılmış modern hayatın bizi nasıl yabancılaştırdığını konuşacağız. Momo ile Harmut Rosa'nın düşüncelerini bir araya getirerek hem zaman kaybını hem de anlam kaybını birlikte ele alacağız. Gerçekten zaman kazanıyor muyuz? Yoksa sürekli yetişme baskısıyla yaşamımızın parçalarını mı feda ediyoruz? Sürekli tetikte tutulduğumuz ve ihtiyacımız olmayan şeyleri satın almaya ve bu alışverişlerin bir şeyleri kolaylaştıracağı düşüncesi, işte şimdi al, hemen yaşa, hız kazan minvalinde bir sisteme dönüşmüş durumda. Bu kolaylıklar, hızlanmalar ile zaman kazanma hali bizlere her şey için vakit varmış gibi hissettirirken aslında zamanın kendisini, yani ondan aldığımız keyfi, yani anlamını kaybetmemize sebep oluyor. Kısaca keyif aldığımızı sandığımız anların gerçek hazzı yerine yorgun ve stresli bir zihin yaratıyor. Tam da bu noktada Harmut Rosa Yabancılaşma ve Hızlanma kitabında modern dünyayı bir hızlanma rejimi olarak tanımlar. Ona göre modern toplumun temel vaadi şudur: daha hızlı olursak daha çok şeye sahip olur ve daha iyi bir yaşam kurarız. Fakat Rosa'nın gösterdiği üzere hız arttıkça deneyimin derinliği, ilişkilerin niteliği ve yaşamın anlamı azalır. Hızlanma dışsal bir baskı olmaktan çıkar, yaşamın iç ritmini dönüştüren bir zorunluluğa dönüşür. Örneğin bugün bir kahve makinesi satın aldığımızda bize vaat edilen şey yalnızca kahve hazırlamak değil. Reklam dili şöyle çalışır: tek tuşla kahveni hazırla, zamandan kazan, güne hızlı başla. Bu söylem kahve içme eyleminin ritüelini ortadan kaldırıp onun yerine hızlandırılmış bir üretim mekanizması koyuyor. Kahvenin kokusunu duyma, su kaynarken bekleme, kendine birkaç dakika ayırma gibi küçük ama anlam yaratan anlardan kaçınıyoruz. Makine bize zaman kazandırıyor fakat
Fakat bu kazanılan zaman genellikle gerçekten yaşamak için değil, başka görevleri tamamlamak, başka bildirimlere yetişmek, başka bir verimlilik döngüsüne girmek için harcanır. Sonuçta daha hızlı kahve içiyor gibi görünürüz ama kahvenin kendisiyle kurduğumuz ilişkinin anlamı azalır. Zaman kazanırken aslında zamanın niteliğini kaybederiz. Yani burada yaşam dinamiklerimiz öylesine değişti ki neden bu anlamı kuralım diye düşünebilir insan. Genelde hepimiz o sorgulama anından sonra bunu aklımızdan geçiriyoruz diye düşünüyorum. Günlük hayatımızda ise durum daha da bireyselleşmiş bir baskıya dönüşüyor. Sürekli zamanla yarışıyoruz. Yetmeyen zaman, bitmeyen işler, maksimum verimlilik, bunun gibi baskılar ve her an iletişimde kalma zorunluluğu günün sonunda geniş bir toplumsal yorgunluğa, strese ve anksiyeteye dönüşüyor. Üstelik sürekli iletişimde kalma hali ironik biçimde anlamlı ilişkilerimizi zayıflatıyor. Yerine anlık tatmini koyuyoruz. Buna da İngilizce instant gratification deniyor. Hani şu story paylaştığımızda ekranı sürekli aşağı çekip de hemen paylaşıldı mı diye kontrol etmemiz. İşte kaç kişi görmüş diye durmadan bakmamız. Bir mesaj veya bildirim geldiğinde çıkan o ses belki de çağımızın en hızlı ve en güçlü uyuşturucusu. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Pandemide herkes için boş zaman doğdu. Okuyamadığımız kitapları okuyabilir, izleyemediğimiz filmleri izleyebilir ve hatta belki bir müzik aleti çalmayı öğrenebilirdik. Özgür ve rahat bir sakinlikle, yani şöyle yavaşlayarak zamanın tadını çıkarabilirdik. Ancak o zaman da bu kapanma halinde teknolojik gelişmeler bu sefer dijital görünürlük baskısını doğurmuştu. Hemen ekmek yapıp Instagram'da paylaşmalı, okuduğumuz kitabın altını çizdiğimiz sayfasına tweet atmalı veya o anki ruh halimizi takipçilerimize gösterme gereği duyduk. İşte bu bahsettiğim durum kitapta şöyle geçiyor. Her gün radyoda, televizyonda, gazetelerde zamandan tasarruf etmeye yarayacak alet edevatın reklamı yapılıyor. Bunlar insanlara gerçek yaşam için özgürlük getirecek şeylermiş gibi tanıtılıyordu. Evlerin duvarlarında, reklam sütunlarında, mutluluk sergileyen resimlerin altında şöyle yazılar görülüyordu. Zaman tasarrufu her zaman işe yarar veya gelecek zaman tasarrufuna bağlıdır veya yaşamını uzat, zamandan tasarruf et. Ama gerçek başka türlüydü. Gerçi zaman tasarrufu yapanlar eski tiyatronun oralarda oturanlardan daha iyi giyiniyorlardı. Daha çok para kazanıp daha çok harcıyorlardı. Ama yüzleri asıktı, yorgun ve keyifsizdiler. Gözleri dostça bakmıyordu. Sessizlik sizi huzursuz ediyor mu? Kendini dinlemek neden sancılı bir hale geldi? Sıkılmaya ve sessizlik anlarına olan tahammülsüzlüğümüzden bahsetmek istiyorum. Özellikle ben çok fazla bu durumun içindeyim. Çünkü işteyken, yürürken, uyumadan önce bu anların hepsinde bir şeyler yapıyor. Sessizliğe ve kendi düşüncelerime fırsat vermiyorum. Ya da bu anların boş geçmesini istemiyorum. Konuşmak eğlenceli ve zaman kullanımı açısından faydalı değilse zaman kaybı ve acılıdır gibi durumu yaşadığımızı düşünüyorum. Rosa'ya göre modern dünyanın temel baskısı yalnızca daha hızlı yaşamak değil, hızlanmış dünyaya uyum sağlayabilmek için iç ritmimizi dış dünyanın temposuna teslim etmek. Yani biz artık kendi zamanımızda değil, hızlanan dünyanın zamanında yaşıyoruz. Bu da onun içsel ritim kaybı dediği şeyi yaratıyor. Hızlanmış bir toplumda sessizlik bu yüzden huzursuzluk yaratır. Sessiz kaldığımız anda dış dünyanın temposundan kopar, kendi ritmimize dönmeye zorlanırız. Oysa gün boyu o ritim bastırılmıştır. Geri döndüğünde sancılı hissederiz. Rosa'nın yabancılaşma dediği durum tam olarak budur. Kendi içimizdeki sesle, duygularla, düşüncelerle rezonans kuramaz hale geliriz. Sessizlik, rezonansın zaten zayıf olduğunu fark ettiren ayna görevi görür. Bu nedenle sessizlik artık bir dinlenme alanı değil, rahatsız edici bir boşluk haline gelir. Aynı zamanda günümüzde sürekli bir sesin kulağımızda çaldığını düşününce, işte sosyal medyada gördüklerimiz nefret, şiddet, acı, felaket haberleri, sessizlik anında tüm bunlar zihnimizi sarmaya başlıyor. Sessizlik dış uyaranların kapatılması olduğu için geride yalnızca bu içsel gürültü kalıyor. Bu durum can sıkıcı olduğundan sıkılmaya ve sessizliğe tahammül edemiyoruz. Anksiyete belirtileri artıyor, stres kontrolünü kaybediyoruz. Bu noktada mesele yalnızca can sıkılması değil. Modern toplumda boş zamanın kendisinin bir tehdit gibi algılanması durumu. Böylece sessizlik şifa veren bir durak olmaktan çıkıp stres, korku ve kaçınma davranışlarını tetikleyen bir boşluğa dönüşüyor. Momo'ya dönersek, elbette onlar git bir Momo'ya uğra deyiminden bile habersizdiler. Onların akıllarını başlarına getirecek, birbirleriyle barıştıracak, onları neşelendirecek, dertlerini dinleyecek kimseleri yoktu. Hem zaten böyle biri bulunsa ve
mesela 5 dakika içinde çözülecek olsa bile gene de ona gidecekleri şüpheliydi. Bunu zaman kaybı sayarlardı. Boş zamanlarını olabildiğince çok eğlenip rahatlamak için kullanmalıydılar. Oysa bayramları bile içlerinden geldiği gibi kutlayamıyorlardı. Hayal kurmak suç işlemekten farksızdı. En dayanamadıkları şey ise sessizlikte. Çünkü sessizlikte gerçek yaşantılarının nasıl olduğunun farkına varıp korkuya kapılıyorlar ve hemen gürültüye başlıyorlardı. Tabii öyle çocuk bahçesinden gelen neşeli bir gürültü değildi bu. Büyük kenti günden güne dolduran, sinir bozan ve huzursuz eden bir gürültüydü. İnsanın işini severek ve isteyerek yapmasının bir önemi yoktu. Aksine önemli olan şey ne kadar kısa sürede ne kadar çok işin yapıldığıydı. Bütün çalışma yerlerinde, büyük fabrikalarda, bürolarda üzerinde şöyle yazılar bulunan levhalar asılıydı. Zaman değerlidir. Onu yitirme. Vakit nakittir. Boşa harcama. Kendi estetiğinizi mi yaşıyorsunuz yoksa size sunulan kolay yaşam paketlerini mi benimsediniz? Aslında bu tek tip kıyafetler ve tek düze olan evler fikrine çok uzak değilim. Çünkü bazı farklılıklar sınıf belirtiyor ya da gelir düzeyleri arasındaki açığı gösteriyor. Neden tek tip şeyler kapitalist düzen için ideal diye sorarsak eğer, yalnızca estetik bir standart yaratmaları değil, düşünme, seçme ve arzu üretme süreçlerini de hızlandırmalarıdır. Ama tabii ki buradaki fikir tek düze kontrol edilebilir insanlar yaratmak. Ve şunu da eklemek istiyorum. Buradaki zevksizlik hali için çok da emin olmadığım bir düşünce olarak tırnak içinde Pinterest algısı demek istiyorum. Yani insanlar satın alınabilir estetikleri gördükçe gerçekten istedikleri veya arzuladıkları şeyleri mi alıyorlar? Yoksa insanları sen çok da düşünme. Hem zamanla da tasarruf oluyor. Bu bak işte sana güzel görünen bir stil. Hadi evine şunu al. Hadi şunu giy. Bak sen sanırım biraz özgür ruhlusun. Şu renk seni nasıl anlatacak? Hadi gel al çekinme diyen algoritmalar bireye zaman kazandırıyormuş gibi görünse de aslında onu kendi arzularından uzaklaştırıp tek tipleşmiş tüketim kalıplarına çekiyor. Rosa'nın tarif ettiği modern hızlanma rejiminin gündelik yaşamdaki en görünür yüzü gibi. Çünkü hızlanan dünyada asıl değerli olan şey deneyimin kendisi değil, karar alma süreçlerinin mümkün olduğunca çabuk tamamlanmasıdır. Bu nedenle tek tip evler ya da tek tip stiller sadece dekorasyon tercihleri değildir. Hızlanmış modernliğin yarattığı yeni bir itaat formudur. Düşünmek yorucu, seçmek zaman alıcı geldiği için paketlenmiş estetikler insanın yerine düşünür. Kitap şöyle anlatıyor bu durumu. Sonunda büyük kentin görüntüsü yavaş yavaş değişmeye başladı. Eski mahalleler yıkıldı, yeni evler yapıldı. Gereksiz bulunan şeyler kaldırıldı. İçlerinde oturacak kişilere uygun olup olmadıklarına bakılmaksızın herkes için örnek evler yapıldı. Aslında her aileye ayrı bir model yapmak gerekiyordu. Ama tek tip evler hem ucuz oluyor hem de çok daha kısa zamanda bitiriliyordu. Büyük kentin kuzeyinde şimdi dev gibi yeni binalarda bir mahalle kurulmuştu. Birbirinin tıpkısı olan kışla gibi dört köşe yapılar sıra sıra uzanıyordu. Bu tek tip yollar çoğala çoğala ufka kadar dayandılar. Tıpkı düzgün bir çöl gibi. Burada yaşayan insanların hayatları da aynı şekilde son derece düzgündü. Çünkü burada her şey hesaplı, her şey planlıydı. Her santim, her an zamanla tasarruf edeyim derken aslında başka şeylerden tasarruf ettiğinin kimse farkında değildi. Yaşamlarının gittikçe daha zavallı, daha tekdüze ve daha soğuk geçtiğini kavramak istiyorlardı. Bu gerçeği sadece çocuklar ta yüreklerinde hissettiler. Çünkü artık kimsenin onlara ayıracak zamanı yoktu. Oysa zaman yaşamın kendisiydi ve yaşamın yeri yürekti. İnsanlar zamandan tasarruf ettikçe zaman azalıyordu. Zamanı kaybediyoruz. Peki ne yapalım? Zaman sadece bir ölçü birimi değil. Yaşamın anlamını taşıyan bir zemin. Zamanı kısaltmak aslında yaşamı boşaltmak demek. İnsan zamanını kaybettiğinde ömrünü kaybetmiyor ama o ömrü anlamlandırma kapasitesini yitiriyor. Ve bölümün sonuna gelirken kendime de şunu soruyorum. Belki de bütün bu anlattıklarım bazılarını hiç rahatsız etmiyor. Çünkü bu hızın içinde doğan bir nesil de var. Ben de onlardan biriyim. Instagram'daki, TikTok'taki akış beni de herkes gibi cezbediyor. Hatta bu bölüme hazırlanırken kaç defa şunu düşündüm. Bu kitapları okumaya ne gerek var? Zamanımı gerçekten bunlara ayırmalı mıyım? Sanayi devriminden bu yana teknolojik hızlanmanın konfor sağladığı da, hayatı kolaylaştırdığı da doğru. Bu düzenden kaçıp köye yerleşmek fikri de artık pek anlamlı gelmiyor. Rosa'nın burada sunduğu çözüm aslında çok radikal değil. Dünyayla ilişkimizi hızla değil, yankıyla kurmak. Yani
Nesnelerle, insanlarla, zamanla gerçekten temas kurabilmek. Çevremizin bize çarpıp geçmesine değil, bizde iz bırakmasına izin vermek. Yani benim kaygım şu: hızlanma bize konfor verirken anlamı ve değeri elimizden alıyor. Ve en sonunda teknolojinin altında, yani bu sistemin altında işsiz kalmış, iradesi zayıflamış, içi boşaltılmış varlıklara dönüşeceğiz gibi duruyor. Bu yüzden buradan çıkmanın yolu belki de çok büyük bir devrimden değil, çok küçük bir davranıştan geçiyor. Bazen yavaşlamak, biraz zamanı hissetmek, arada sırada sıkılmayı göze almak. Çünkü sıkılmak düşüncenin kapısı, düşünce de anlamın kendisi. Buradan bir çıkış varsa o kapı da ancak yavaş yavaş açılıyor.